bütün alışkanlıklarımızı unutuyoruz. Bütün bildiklerimizi resetliyoruz. Spark Racing, gene bir İtalyan. Zaten motosikletin doğduğu, icat edildiği yer Bergamo, İtalya. Bu işin duayenleri, fashion'ını belirleyen, kaderini belirleyen, aksesuar ve kılık kıyafet üretimi de İtalya. Yani bu işin kalbi kısacası İtalya'da atıyor. Yine bir İtalyanla beraberiz. Motosiklet egzozumuz titanyum. Ama ben böyle bir işçilik görmedim. Bazı markalarda olduğu gibi titanyum diyorlar. Evet, titanyum bakıyorsunuz ama arada çelik karışmış. Ya da titanyumun derecesi önemli. Titanyumun hayatımızda kazandırdığı ya da motosikletimize olan katma değeri nedir? Bir, hafifliği. Oldukça hafif bir malzeme. Bunun tabii bir artısı var, bir de eksisi var. İsterseniz buradan başlayalım. Negatif özelliği. ZX-10'umuzun üzerinden çıkan egzozumuz bu orijinal. Bakın burada bir kazanımız var. Tabii artık yok. Full sistemde egzoz monte edeceğimiz için artık kazan olmayacak. Az önceki söylediğime geri dönüyorum. Titanyum paslanmaz çelik. Karıştırılmış. Kazan olmayacak. Artık ağırlık merkezi hesaplamalarının dışına çıktı. Mühendislerimiz bu kazanı buraya koyarak motosikletin spor arabalarda olduğu gibi orta kısmında ağırlık merkezini toplayıp motosikletimizin daha dengede, daha stabil durması için teknik bir icat diyelim. Kazanı motorun ortasına koyarak motosikletin bütün dengesini bir şekilde ortada topluyorlar. Full sistem egzoz taktığımızda artık maalesef o dengelerle ilgili ufak tefek değişimler yaşayacağız. Artısı da şudur. Çok çabuk ısınır, çok çabuk soğur. Serin çalışması lazım ki motosikletimize katma değeri fazlaca olsun. Spark Racing bana göre bugüne kadar üretilmiş egzozlar içerisinde tamamen tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Hakikaten bu işi en iyi bilen firma. En iyi diyor. En iyi bildiğinizi unutun dedim ya. Bence gerçekten unutmalısınız. Artık yeni bir marka, yeni bir oluşum, yeni bir sistem. Ambalajı bu şekilde geliyor size. Şu görmüş olduğunuz kutunun içerisinde bakın. Komple egzozlar, full sistem. Bunu biraz yakından göstermek istiyorum size. Ambalajı açtığımızda ne bekliyor bize? Parçalar. Bu görmüş olduğunuz parçaların hepsi modüler. Tek tek. Hepsinin üstünde nasıl monte edeceğinizin işaretleri, rakamları hepsi tek tek yazılmış. Fakat beni en çok etkileyen, hakikaten en etkilendiğim nokta bu headers açıldığında bunun aparatı takıldığında bakın şuraya böyle çok ince bir böyle bir yağ sürmüşler. Bunu eskiden Ahmet Usta, Mehmet Usta yapardı. Fakat onu bile hesaplayıp onu bile yapıp göndermişler. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Size biraz son susturucularından bahsetmek istiyorum. İki tip son susturucumuz var. Daha doğrusu üç tip. Bir Force dediğimiz desibel olarak bazı ülkelerde egzozların belli desibelin üstünde ithalatı yasaktır. Dolayısıyla Force dediğimiz egzoz bizim bu Konix'in 25 santim 30 santim daha uzun ve bunun kadar kısa değil. Kısa olmadığı için desibeli daha düşüktür. Fakat Türkiye'de yasal desibele bizim Konix modelimiz uyduğu için bunun ithalatı serbesttir. Bu biraz hani insanı kışkırtan, tahrik eden, kamçılayan, zaten motosiklet sürüşü tetikleyen, hani itici gücü biraz daha böyle arttıran, içimizdeki o işte yaşamak istediğimiz o hani o vahşet vardır ya, dehşet, hani böyle bir Sparta, hani bir güç, onu tamamen dışarıya çıkartmak. İşte en iyi aracı. Bu da GP modelimizdir. Biraz daha hani böyle
daha yüksek desibelli. Bunu genelde yarışan arkadaşlar kullanmalı bana göre. Çünkü yasal desibelin dışına çıkar. Fakat her 3 modelde de DB killer dediğimiz, yani susturucunun içerisinde ses desibelini kısmak için ekstra susturucular vardır. Bunları çıkartmadığınız sürece bunların hepsi birer pisidir. Fakat bunları çıkarttığınız zaman o pisi kayboluyor. İşte bir canavar çıkıyor o zaman. Montajı oldukça kolay. Çünkü bunların hepsi, ben İtalya'da Spark Racing'in fabrikasını gezerken, bu arada fabrika 5000 dönüm ve tamamen 3D diyor. İnsan eli neredeyse değmiyor. Bütün teknolojiyi robotik üretim üzerine kurmuşlar. Gerçekten gurur verici bir manzaraydı. Ben Türkiye'de de böyle bir fabrikanın olmasını çok arzu ediyorum. Bunu biz de yapabilmeliyiz. Montajı oldukça kolay. Parçaların hepsi üretildikten sonra tek tek hem işlevsel olarak kontrol ediliyor, hem kurulup tekrar bir kontrolden geçiyor ve sonra ambalajlanarak bu hale geliyor. Motosikletimize güç olarak tabii hepinizin merak ettiği işte o güç ne sağlayacak? Vallahi arkadaşlar, ZX10 210 beygir. ZX10'un üzerine, özür dilerim, ZX10 200 beygirdir. 200 beygir. Bir de ben 201 beygir. Bunu saymıyoruz. 200 beygir. Yani bu fabrika üretimi. Bu egzozu taktığımızda bu motosiklet tam 212 beygir olacak. Bakın, 212 beygir. Belgeli. En iyi bildiğiniz egzozdan 4 beygir daha yüksek. Ve EMO'ya gerek yok, yazılıma gerek yok. Montajını yapıyorsunuz, caddeye çıkıyorsunuz. Eğer içinizde bir güç takıntısı varsa kesinlikle Spark Racing olmalı. Eğer bir süper sporta biniyorsanız, her zaman bir çıt ileride olmak istiyorsanız, daha güçlü olmak istiyorsanız, bu size ayrı bir heyecan katıyorsa kesinlikle Spark Racing olmalı. 212 beygir.